Merhaba sevgili anne ve babalar. Gebelik eğitimimize hoş geldiniz. Bebeğiniz için bir şeyler yapmak, onun karnınızdaki gelişimini öğrenmeniz sizleri mutlu ediyor mu? Muhtemelen videoları izlerken hem bilgileniyorsunuz hem de bebeğinizi hayal ediyorsunuz. Anne olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Azminize ve gayretinize hayranım. Kolay değil yaptığınız iş. Derler ya, cennet annelerin ayakları altında. Hak ediyorsunuz gerçekten. Eşleriniz de umarım kıymetinizi biliyordur. Bu tatlı yolculukta belki de en önemli husus eş desteğidir. Evet babalar, eşleriniz güçsüz, yorgun, mutsuz hissedebilir. Her zaman yanında olup onlara moral motivasyon kaynağı olmanız gerekir. Eşlerinizin duygu durumlarında ani iniş çıkışlar olabilir. Bunların çoğu hormonal. Eşinizin suçu yok. O yüzden sen çok değiştin gibi sözler asla ağzınızdan çıkmamalı. Sabır eşiklerinizi yukarılara taşımalısınız bu süreçte. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu hafta 17. hafta. 17. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Hamileliğin 17. haftasında bebeğin boyu 13 ila 14 santim, bir ayva kadardır. Ağırlığı yaklaşık 140 gramdır. Bebeğinizin içinizde büyüdüğünü hissetmek dünyanın en güzel duygularından biri olsa gerek. Bir yandan içeride olup bitenleri ve ondaki gelişim aşamalarını merak ediyor olmalısınız. 17 haftalık hamilelikte bebeğin vücudunda kollar, bacaklar, baş ve gövde birbiriyle orantılıdır. Derisindeki değişimler devam ediyor. Artık yağlanma ve ter bezleri gelişmeye başladı. Bu yağlar onu korumaya, aynı zamanda da vücudunda ısı üretimini sağlamaya başladı. Yani onu sıcak tutacaklar. Yağlanmaya başlaması onun doğuma kadar daha tombul formlara ulaşmasını sağlayacak. 17 haftalık bebek bu hafta kalsiyum depolamaya başlayacak. Bu sebeple kalsiyum içerikli beslenmeye devam etmenizde yarar var. Gebeliğin 17. haftasında bebeğin kalp atışları beyin tarafından düzenlenmeye başladı. Bu sebeple önceki haftalara göre biraz daha sakin. Plasenta bebeğinizle birlikte büyümeye, bebekle anne arasındaki alışverişi sağlamaya ve karbondioksiti filtrelemeye devam ediyor. 17 haftalık gebelikte bebek sesleri duyulabilir ve annesinin karnından yansıyan parlak ışıkları hissedebilir bebek. Vücut sistemlerinde her şey yolunda ve gayet iyi çalışıyor. Amniyon sıvısını yutup idrar yaptığı için sindirim sistemi sürekli çalışıyor. Bu sırada nefes alma denemelerine de devam ediyor. Gebelikte 17. haftada bebeğinizin meme bezleri ve meme uçları oluşuyor. Kız bebeklerde milyonlarca yumurtalık oluşmaya devam ediyor. Doğduğunda bu sayı 1-2 milyona ulaşacak. Erkek bebeklerde prostat bir sonraki hafta oluşmaya başlayacak. Hamilelikte 17. hafta bebek gelişiminde gözler yerli yerine geliyor ve hareket halinde. Ancak göz kapaklarını henüz açamıyor. 17 haftalık gebelik ultrason görüntüsünde bebeğinizin hareketli hallerini izleyebilirsiniz. İncecik parmaklarını hareket ettirdiğini görmek sizi çok heyecanlandırabilecektir. Minicik elleriyle kavrama hareketi yaptığını veya ellerini birbirine kenetlediğini görebilirsiniz. Ya da kendi yüzüne dokunduğunu ve parmağını emdiğini görebilirsiniz. Kilo alımı da hızlandığı ve yanakları çok daha dolgun olmaya başladığı için 17 haftalık bebek ultrason görüntüsünde daha sevimli ve bebeksi formlara geçiş yapmış olduğunu fark edebilirsiniz. 17 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi sorusu akıllara gelebilir. Küçük tekmelere devam ettiğini 17. hafta ultrason görüntüsünde görebilirsiniz. Hatta kasları güçlendiği için bu hafta hareketleri daha da güçlendi. Yani 17 haftalık gebelikte bebek hareketleri hissedilir. Eğer bebeğinizin hareketlerini hala hissetmiyorsanız endişelenmeyin. Bazı anne adayları hareketleri daha ileri haftalarda, en geç ortalama 22 ila 26. haftalar arasında hissedebilir. Hamilelikte haftaların hangi aya denk geldiği genellikle merak konusudur. Peki 17. hafta kaçıncı aydır? Gebelikte 17. hafta ile hamilelikte 4. ayın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Biraz dengesiz hissetmeye mi başladınız? Göbeğiniz büyüdükçe denge merkeziniz hareket ediyor ve zaman zaman ayaklarınızın üzerindeyken dengesiz hissetmeniz son derece normal. Fakat düşme riskine karşı dikkatli olmalısınız. Bu riski azaltmak için düz tabanlı ayakkabılar giyin. Çünkü karın bölgenizde oluşacak bir travma
travma siz ve bebeğiniz için tehlikeli olabilir. Araba içerisindeyken de emniyet kemerinizi bağladığınızdan emin olun. Kemerin kucak bölgesinden göbeğinizin altına gelmesine dikkat edin. Göz kuruluğu yaşadığınızı fark etmeye başlamış olabilirsiniz. Gözyaşı damlaları size bu konuda yardım edebilir. Eğer kontak lenslerinizle rahat edemiyorsanız onları daha kısa süre kullanmaya çalışın. Eğer rahatsızlığınız hala geçmediyse doğum yapana kadar gözlük kullanmayı düşünebilirsiniz. İkinci trimester boyunca sadece erken dönem hamilelik belirtilerinden kurtulmakla kalmazsanız aynı zamanda iştahınız da gözle görülür şekilde artar. Kendinizi bir anda aç hissederseniz şaşırmayın. Fakat şunu aklınızdan çıkarmayın. Ne kadar aç olursanız olun 2 kişilik yemek yemek hamilelik boyunca yapılmaması gerekenlerden biridir. Eğer gereken miktarda kilo almadıysanız arayı kapatmaya, eğer biraz fazla kilo aldıysanız kendinizi biraz frenlemeye çalışabilirsiniz. 17 haftalık gebelikte anideki değişiklikler şu şekildedir. Daha önceki haftalarda bebek hıçkırmaya başlamıştı. Ama bu hıçkırmaları hamileliğin 17. haftasında ilk kez hissedebilirsiniz. Doktorlar bazı anne adaylarına, özellikle de kromozom bozukluğuna sahip bebek doğumu riski olan anne adaylarına 17 haftalık gebelikte fetal DNA testi önerebilir. Hatta günümüzde ikili, üçlü ve dörtlü test yerine sadece bu da yapılabilmektedir. 17 haftalık gebelikte anne karnı ne durumda peki? 17. hafta gebelikte karnınız büyüdükçe artık hamile olduğunuz anlaşılıyor. Bu haftalardan itibaren karnınızın ne kadar hızlı büyüyeceğini siz bile şaşıracaksınız. Artık daha rahat giysiler seçmelisiniz. Rahat giysiler giymeniz kan dolaşımınızın sağlıklı olması için çok önemlidir. Hamileliğin 17. haftasına dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Hamilelikte unutkanlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bu durumu üzüntü kaynağı yapmak yerine bazı önlemler alabilirsiniz. Bunun için gün içinde hatırlamanız gereken evden çıkarken evin anahtarını unutmamak, ütüyü fişte bırakmamak gibi şeyleri ve yapmanız gereken alışveriş listesi, faturaları yatırmak gibi işleri bir liste yapıp buzdolabına yapıştırabilirsiniz. Hamilelikte burnunuzdaki dolgunluk hissini alerji ile karıştırabilirsiniz veya bu dönemde alerjileriniz de artabilir. Hamilelik alerjilerine karşı şunlara dikkat edebilirsiniz. Tozdan ve mite etkilenme olasılığınıza karşı evinizin ve çarşaflarınızın düzenli temizlenmesini sağlayın. Temizlik için mümkünse bir yardımcıdan destek alın. Polenlerin ortada uçuştuğu bahar aylarında dışarıda uzun süre vakit geçirmeyin. Alerji potansiyeli yüksek olan yiyeceklere karşı dikkatli olun. Vücudunuzda alerjik tepki oluşturan yiyeceklerden tüketmeyin asla. Hayvan alerjiniz varsa hayvanlardan uzak durun veya sizin ev hayvanınız varsa çok yaklaşmayın ve onunla aynı odada uyumayın. Sigara içen ortamlardan kesinlikle uzak durun. Beslenme için de şunları söyleyebiliriz. Hamilelik boyunca protein içerikli gıdalardan günde 2-3 öğün almalısınız. Bir öğün miktarı 85 ila 100 gram arası kırmızı et veya tavuk, 150 gram balık, 30 ila 60 gram peynir veya 125 gram kuru baklagil şeklinde uygundur. Protein ve omega 3 içeriğine sahip olduğu için haftada 2 kez balık yemek idealdir. Balık tüketirken cıva içerikli olanlardan uzak durmalısınız. Çünkü yüksek oranda cıva tüketimi bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebilir. Çok yağlı balıklarda cıva oranı çok yüksek olur. Dip balıkları da riskli olabilir. En sağlıklısı yüzey balıklarıdır. Hamilelikte cıva oranı çok yüksek olan kılıç balığı veya ton balığı asla tüketmeyin. Sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıklarda cıva oranı çok daha düşüktür. Lüfer balığında da ağır metaller olabilir. Akdeniz ve Ege bölgesindeki yüzey balıklarını tercih edebilirsiniz. Sushi ve midyeyi de hamilelik boyunca tüketmemelisiniz. 17. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.